Günlük hayatın o sahte katılığını, masaya elimizi vurduğumuzda hissettiğimiz o kesinlik yanılsamasını bir kenara bırakalım. Çünkü bugün masaya yatırdığımız konu sadece bir fizik veya felsefe sorusu değil. Bu, insan zihninin kendi varoluşuna dair kurduğu en büyük illüzyonu parçalayan bir soru. Gerçeklik nedir? Kuantum fiziği bize rahatsız edici bir şey söylüyor. Gerçeklik sandığımız kadar kesin ve bizden bağımsız olmayabilir. Yüzyıllarca Newton'un o muazzam saat mekanizması evreninde yaşadık. Pierre-Simon Laplace'ın meşhur Laplace'ın şeytanı düşüncesini hatırlayın. Laplace diyordu ki, evrendeki her atomun şu anki konumunu ve hızını bilen bir zihin, geleceği ve geçmişi eksiksiz olarak görebilir. Yani her şey deterministti. Bir bilardo topunun nereye gideceği belli ise, sizin akşam ne yiyeceğiniz de, bir imparatorun savaşı başlatması da aynı matematiksel kesinliğin bir sonucuydu. Felsefe, bu katı nedensellik zinciri içinde hem güvende hissediyor hem de boğuluyordu. Gerçeklik, bizden bağımsız, dışarıda duran devasa, soğuk ve öngörülebilir bir makineydi. Bu, insan zihnine büyük bir konfor sağlıyordu. Evrenin bir düzeni vardı ve biz o düzenin kurallarını çözüyorduk. Ama sonra, 20. yüzyılın o fırtınalı yıllarında, atomun içine baktığımızda, o makinenin dişlileri değil, bir belirsizlik denizi gördük. Kuantum dünyasında bir parçacığın aynı anda birden fazla yerde bulunabilmesinden, yani süperpozisyondan bahsederiz. Ama burada dikkatli olmalıyız. Bu biz parçacığın nerede olduğunu bilmiyoruz demek değildir. Kopenhag yorumuna göre, yani Niels Bohr ve Werner Heisenberg'in o meşhur çizgisine göre, parçacık ölçüm yapılana kadar kelimenin tam anlamıyla belirli bir yerde değildir. O sadece bir olasılıklar dağılımıdır. Bu tablo o kadar rahatsız ediciydi ki Albert Einstein buna hiçbir zaman tam anlamıyla ikna olmadı. Tanrı zar atmaz derken aslında kuantum mekaniğinin matematiğine değil, gerçekliğin doğasına dair yapılan bu yoruma itiraz ediyordu. Einstein için gerçeklik biz bakmasak da orada duran nesnel bir yapıydı. Ay'a bakmadığınızda ayın orada olmaması saçmalıktı. Ama Bohr'a göre ölçümden önceki bir gerçeklikten bahsetmek anlamsızdı. İşte bu tarihin en büyük bilimsel ve felsefi kapışmalarından biriydi. İki dev zihin, evrenin dokusu üzerine kavgayı matematiksel denklemlerle değil, felsefi argümanlarla veriyordu. Peki bu devasa felsefi ve fiziksel kapışmada kim haklıydı? İşte tam bu noktada 1964 yılında sahneye John Bell çıkıyor. Bell, bu tartışmayı felsefi bir sofizmadan çıkarıp laboratuvara taşıyan o meşhur Bell eşitsizliklerini formüle etti. Bell diyordu ki, eğer Einstein'ın haklı olduğu gibi evrenin derinliklerinde bizim henüz keşfetmediğimiz yerel gizli değişkenler varsa, yapacağımız belirli deneylerin sonuçları bir sınırı aşamaz. Ancak yıllar sonra, Alan Aspect ve diğer fizikçilerin yaptığı hassas deneyler, Bell'in o sınırların aşıldığını, yani Einstein'ın düşündüğü türden yerel gizli değişken modellerinin büyük ölçüde yanlış olduğunu gösterdi. Evren gerçekten de yerel değildi. Parçacıklar arası o ürkütücü dolanıklık bağı gerçekti. Ancak bu, kuantum yorumları tartışmasının bittiği anlamına gelmiyordu. Aksine, doğanın o tekinsiz yapısını kabul etmemiz gerektiğini ama bunun tam olarak ne anlama geldiğini hala tartıştığımızı kanıtlıyordu. Peki bu belirsizlik felsefi açıdan nereye oturuyor? Immanuel Kant, kendinde şey dediğimiz, bizim algımızdan bağımsız o nihai gerçekliğe asla ulaşamayacağımızı, sadece fenomenleri, yani bize görünen yüzleri bilebileceğimizi söylemişti. Bazı yorumcular için doğa, Kant'ın çizdiği epistemolojik sınırları şaşırtıcı biçimde hatırlatıyor gibiydi. Sanki evren en temel seviyesinde bizi uyarıyor ve benim hakkımda, benim ölçümlerimden bağımsız kesin bir yargıya varamazsın diyordu. Kopenhag yorumuna göre gerçeklik sabit bir tablo değil, ölçüm bağlamında belirginleşen, bizim fiziksel müdahalemizle somut bir form kazanan akışkan bir süreçti. İşin içine gözlemci girdiğinde fizik yerini felsefeye, felsefe yerini saf bir gizeme bırakır. Kopenhag yorumunda bir ölçüm yapıldığında olasılıklar çöker ve tek bir gerçeklik ortaya çıkar. Buna dalga fonksiyonunun çökmesi denir. Ama nedir bu gözlem? Bir dedektör mü? Bir kamera mı? Yoksa bilinçli bir zihin mi?
John von Neumann ve Eugene Wigner işin içine bilinci kattılar. Wigner'in arkadaşı düşünce deneyine göre, eğer evrendeki her şey atomlardan oluşuyorsa ve atomlar süperpozisyonda olabiliyorsa, ölçüm yapan makine de, o makineye bakan insan da süperpozisyonda olmalıdır. Bu sonsuz bir geriye gidiştir. Wigner'a göre dalga fonksiyonunu çökerten tek şey, fiziksel bir etkileşim değil, işin içine giren o öznel bilinçtir. Bilinç, evrenin matematiksel denklemlerinin dışına taşan bir istisnaydı. Elbette hemen şu notu düşmeliyim. Modern fizikçilerin çok büyük bir çoğunluğu bu görüşe itiraz eder. Onlara göre dekoherans dediğimiz, sistemin çevreyle olan fiziksel etkileşimi bu çökmeyi sağlar. Bilincin buna hiçbir ihtiyacı yoktur. Çoğu fizikçi için bilinç, kuantum mekaniğinin bir gereği değil, nörobiyolojinin ve evrimsel sürecin konusudur. Bilinci evrenin temel bir yasası haline getirmek, bilimsel bir açıklamadan çok mistik bir kaçıştır. Ama Wigner'in açtığı o felsefi kapıdan içeri sızan hava bizi hala düşündürmeye devam ediyor. Çünkü eğer evrenin temelinde bilinç varsa, o zaman biz evrenin dışındaki birer gözlemci değil, evrenin kendi kendine farkındalık kazandığı o kritik virajız. Gelelim işin belki de en baş döndürücü, en vertigo etkisi yaratan kısmına. Eğer dalga fonksiyonu hiç çökmüyorsa, 1957'de Hugh Everett, fizik tarihine damgasını vuracak o çılgın fikri, çoklu dünyalar yorumunu ortaya attı. Everett'e göre, kuantum süperpozisyonundaki her olasılık gerçekleşir. Ama hepsi aynı evrende değil. Evren, her kuantum olayında dallanıp budaklanan devasa bir ağaçtır. Şimdi derin bir nefes alın ve bunun felsefi, varoluşsal ağırlığını düşünün. Eğer her olasılık gerçekten gerçekleşiyorsa, bu durum o çok kutsadığımız özgür irade kavramını nasıl etkiler? Klasik felsefede özgür irade, farklı seçenekler arasından birini seçme ve diğerlerini reddetme gücüdür. Ama çoklu dünyalarda siz bir şeyi seçmezsiniz, evren sizin için tüm seçenekleri aynı anda gerçekleştirir. Bir kavşaktasınız, sağa dönerseniz bir evrende, sola dönerseniz başka bir evrende devam edersiniz. Peki seçim yaptığınızı düşündüren şey nedir? Sadece o anlık, yerel bilincinizin daracık tüneline hapsolmuş olmanızdır. Bu, özgür iradenin tamamen bir illüzyon olduğu anlamına mı gelir? David Deutsch gibi düşünürler, bu çoklu evrenler modelinin özgür iradeyi yok etmediğini, aksine onun sınırlarını genişlettiğini savunur. Çünkü eğer her olasılık gerçekleşiyorsa, evrenin geleceği tek bir çizgisel kaderin kölesi değildir. Evren, kendi içindeki tüm potansiyelleri aynı anda tüketen muazzam bir olabilirlik makinesidir. Ama bunun insani, o çok acı veren bir boyutu daha var, pişmanlık. Bir karar verdiğinizde ve işler kötü gittiğinde, keşke diğer yolu seçseydim dersiniz. Çoklu dünyalar yorumunda o diğer yolu seçen bir versiyonunuz zaten var. Ve o versiyon da kendi evreninde aynı pişmanlığı yaşıyor olabilir. Gerçeklik sadece bizim daracık gözlemlerimizin bir sonucu mudur? Yoksa evrende, bizim algımızın çok ötesinde, tüm şıkları aynı anda kucaklayan daha derin, daha matematiksel bir bağ mı var? Everett'e göre bu bağ, evrenin tek ve bölünmez bir dalga fonksiyonu olmasıdır. Hepimiz o devasa kozmik dalga fonksiyonunun sadece lokal, geçici ve son derece kırılgan birer kıvrımıyız. Peki tüm bu olasılıkların, çöken dalga fonksiyonlarının ve dallanan evrenlerin günlük hayatımızda o sabah kahvemizi içerken ne anlamı var? Anlamı şu: evren, sandığımız gibi bize düşman, soğuk, katı ve deterministik bir makine olmayabilir. Eğer Wigner haklıysa ve bilinç gerçekten ölçümün ayrılmaz bir parçasıysa, bizler evrenin dışındaki birer seyirci değil, onun varoluşuna katılan aktif failleriz. Eğer Everett haklıysa, her an attığımız her adımda sessizce çoğalan, kendi gerçekliklerini yaşayan sayısız versiyonumuzla birlikte devasa bir olasılıklar okyanusunun parçasıyız. Belki de insan olmanın, o tekinsiz kuantum belirsizliğinin ortasında kendine yapay ama hayati bir anlam ve kesinlik illüzyonu yaratabilme cesareti tam olarak budur. Yarın sabah uyandığınızda, o kahve fincanını elinize aldığınızda, fincanın sadece katı bir seramikten ibaret olmadığını, trilyonlarca atomun son derece tuhaf ve bizim henüz tam olarak kavrayamadığımız kurallarla bir arada durduğunu hatırlayın. Gerçeklik bize sunulmuş bitmiş bir tiyatro oyunu değildir. Gerçeklik, hangi yorumu benimsersek benimseyelim,
bizim de içinde yer aldığımız devasa bir soru işaretidir. İşte bu yüzden bu devasa soru işaretinin karşısında durup cevabı aceleyle vermeden o belirsizliğin tadını çıkarmak gerekiyor. Biz tam da bunu yapmak için buradayız. Aylak felsefeci de zihni yoran o kesinlik dogmalarından kaçıp, düşüncenin o uçsuz bucaksız boşluğunda başıboşça dolaşmayı, kuantumun o tekinsiz olasılıkları arasında kaybolmayı seviyoruz. Çünkü kadim Yunanlıların da bildiği gibi, asıl felsefe aceleyle değil, boş zamanın, yani skolenin derinliğinde yeşerir. Aylaklık zihnin özgürlüğüdür. Eğer siz de bu özgürlüğe, bu tatlı başıboşluğa ve evrenin en derin sorularına ortak olmak istiyorsanız, abone ol butonuna basıp bu aylak kervana katılabilirsiniz. Zihninizin sınırlarını zorlamaya ama asla o sınırların içinde hapsolmamaya devam edin. Hoşça kalın.